çizim işlemini kısaltan bazı komutları uygulamalı olarak anlatacağım. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayabiliriz. Bende SolidWorks'ün 2015 sürümü var. Böyle arayüzümüzü açtık. Sol sekmeden yeni bir çizimi açmak istiyorum. Çizim sayfası açmak istiyorum. Karşıma 3 seçenek çıktı. Part çizim, assembly, driving. Parça çizimler için sıklıkla kullandığımız bir kısım. Assembly ise parçaların birleşimi için yani montaj işlemi için kullanılan kısım. Driving ise çizdiğimiz parçanın ya da montajın teknik resmini görebilmemiz için yaygın bir şekilde kullandığımız kısım. Biz şimdi arkadaşlar anlatacağım komutları part çizimde inceleyeceğiz. Dilerseniz part çizimde çizim ekranını açalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi birçok komut var ama ben size yaygın olarak kullanılan bazı püf noktaları olan birkaç komutu anlatmak istiyorum. Sketch kısmındaki üstte gördüğünüz önemli komutlar mevcut. Sketch çizim kısmı diyebiliriz Türkçe haline. Sketch kısmında ilk baş line komutunu inceleyeceğiz. Çizgi komutunun içinde center line. Genelde burada line ve center line'ı kullanacağız. Center line yardımcı çizgi olarak kullanacağız. Line da genelde sıklıkla kullandığımız bir komut. Zaten bunu fark edeceksiniz. Hazırsanız line'ın birkaç özelliğinden başlayalım. Ben sol tarafta gördüğünüz seçeneklerden ön düzlem, üst düzlem, sağ düzlem üçünden birine çizim açacağım. Daha rahat bir görünüm olması için ön düzleme çizim açıyorum. Line komutunu aldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bana yolumu gösteriyor. Merkez noktaya getirdiğimde mouse'un imlecini. Şöyle uzaktan merkezin diğer tarafına doğru line komutu çizdim. Farkındaysanız eğer ESC ile komuttan çıkmazsanız aynı şekilde çizime devam edebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış ve size yardımcı doğrularda çıkartıyor. Yani diğer çizdiğiniz çizgileri birleşimi için 90 derecelik açılar çıkartıyor. Şöyle onları da birleştirebiliyorum. Dilersem çaprazla gidebilirim. Tamamen size kalmış. Ben ESC'den çıktım line'ı. Şöyle şu komutu da göstermek istiyorum. Oldukça yaygın kullanırım ben bunu. Gerçekten etkili oluyor. Şu şekilde arkadaşlar merkezden tıkladım. Line komutunu uzattım. Ve merkeze doğru geri getirdim. Tekrardan yapalım. Olmadı. Şöyle bir çizgi çizelim. Evet. Gördüğünüz gibi yay oluştu. Git gel yaptığım için. Tekrardan yapalım. Evet. Bu şekilde line komutuna git gel yaparsanız eğer yay da oluşturabiliyorsunuz. Gerçekten kullanışlı oluyor. Tabii yay komutumuz var. Ama sıklıkla çizeceğimiz bir çizimse eğer bu yay komutunu kullanmak yerine line'dan ilerlemek daha mantıklı geliyor bana. Tabii siz nasıl tercih edersiniz size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar ben bunu siliyorum. Hemen kısaca center line'ı da göstermek istiyorum. Şöyle noktalı aynı line komutu gibi çizgi işlemleri uyguluyor. Ancak biz bu center line komutunu yardımcı doğru olarak kullanıyoruz. Yardımcı çizgi olarak kullanıyoruz. Aynalama işlemlerinde kullanıyoruz. Yani şuraya bir çizim yaptığımızda hemen yapalım. Çizgimizi aldık. Şöyle kabaca bir çizim yapayım. Evet. Line komutunu yani center line komutunu ben genelde aynalama komutunda yardımcı olarak kullanıyorum. Tabii daha sıklıkla kullanabilirsiniz. Size kalmış bir tercih.
Aynalama komutunu açtığımda bana aynalanacak parçayı seçtiriyor ve de aynalanması gereken doğruyu gösteriyor. Yani ne tarafa ayrılmasını istediğini soruyor sana. Ben de bu yardımcı doğrumu nereden atarsam ona göre bir aynalama işlemi yapıyor. Zaten birazdan onu da göstereceğim. Ben sadece burada centerline komutunu nasıl kullandığımı göstermek istedim. Tabii farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz ama genelde line komutunu tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi size sıklıkla kullandığımız offset komutunu anlatmak istiyorum. Offset öteleme olarak da algılayabiliriz şekildeki gibi. Yani şöyle arkadaşlar, ben line komutumu alayım. Şöyle bir çizim yapayım rastgele. Şimdi ben böyle iki çizgi çizdim. Offset komutuna tıklıyorum. Bana soruyor. 10 milimlik hangi çizgileri ötelememi, yansıtmamı istediğini soruyor. Ben şu iki çizgiyi seçiyorum. 10 milim bu içe doğru yansıttı. Dilersem görmüş olduğunuz gibi şöyle mouse imleciyle geldim mi içe ya da dışa kendim seçebiliyorum. Şöyle şuna tıklarsam dıştan 10 milimlik oluşturdu. Şöyle CTRZ ile geri geliyorum. Offset komutu. Şöyle ben hatta tersine reverse tersine de yaptırabiliyorum. İçine de yaptırabiliyorum. İki tarafa da yaptırabildiğim seçeneğim var. Bir directional. Bunu da tercih edebilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir komut. Yani bir çizimi yaptığınızda kalabalık bir çizimse eğer ve de üstünde bir daha çizim açacaksınız. Küçük delme işlemleriniz olur ya da kesme işlemleriniz olur ve de önceki yaptığınız çizimi tekrar çizmeniz gerekebilir. Bu da gerçekten bir sorun. Tekrar aynı çizgilerden gideceksiniz, aynı şeyler oluşturacaksınız. Tamamen offset komutu bu amaçla kullanılması çok etkileyici oluyor. Çünkü işinizi kolaylaştırıyor, yükünüzü alıyor ve de hataları azaltıyor açıkçası. Bu komutu sıklıkla kullanacaksınız. O yüzden iyice alıştırma yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu işlemi de yaptığımıza göre yaygın olarak kullanılan bir diğer komutumuz trim komutu, budama komutu. Bir de extend uzatma komutu. Genelde extend çok kullanılmıyor ama tabii kullanılması da gerekli bir komut. Ben ilk başta size trim'i anlatacağım. Şu şekilde karmaşık bir çizim yapayım. Şöyle bir çizim yaptım. Şunu da şöyle birleştirdim. Evet arkadaşlar, ben şimdi burada bir katı oluşturacağım. Ama benim katım sadece şöyle dış yüzeylerin olmasını istiyorum. Yani dış yüzeylerin olmasını istiyorum. O yüzden benim şu içte kalanları budamam gerekiyor. Ben şimdi bunları delete komutuyla da sil komutuyla yaparsam tam anlamıyla siler ya da silmeye izin vermez. O yüzden arkadaşlar trim komutuna tıkladığımda yanda istediğiniz şekilde nasıl bulacaksanız eğer ya böyle sürerek mouse'u ya tıklayarak tek tek tamamen bunları denemek sizin tercihiniz. Ben tek tek tıklamayı tercih ediyorum. Trim to closest. Seçtim o seçeneğimi. Elime makas geldi. Tıkladım. Kesti. Bunu da kesti. Şu şekilde yaklaştıralım çizimimizi. Şurayı da aldı. Gördüğünüz gibi en yakını alıyor. Yani normal delete ile yaparsanız eğer ya hata verir ya da komple tüm doğruyu silebilir. O yüzden trim komutu oldukça kullanışlı. Onayladım. Ben artık bu çizimin ekstrüsyon katısını oluşturabilirim. Dilerseniz oluşturalım. Features komutuna geliyorum. Extruded Boss and Base komutuna tıkladığımda
bana bu çizimin katısını verebilir. Eğer ben bu budama işlemlerini yapmasaydım bu çizimi onaylamayacaktı. Dilerseniz deneyelim. Şöyle CTRL-Z komutuyla geri alıyorum. Şöyle hatta çizimime devam edeyim. Şimdi eğer seçersem bana parça parça veriyor. Yani bölge bölge seçmem gerekiyor. Bu da çok doğru bir çizim olmaz. Çizim mantığı yanlış. Biz bir bütün halinde olmasını istiyoruz. Çizimin birbirine bağlı olmasını istiyoruz. O yüzden de bu şekilde trim komutu gerçekten etkili ve de çok yardımcı bir komut durumunda. Evde alıştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Eğer kanalımda sürekli takip ederseniz bol bol bunlarla ilgili çizim yapacağım. O yüzden güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlar, line komutunu anlattık, offset'i anlattık, trim'i anlattık. Şimdi sırada en önemli komutumuz mirror komutuna geçiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde onun da anlatımını gerçekleştirelim. Şöyle bir center line alıyorum elime, merkezden doğru çiziyorum. Elime daire komutunu aldım. Şöyle gördüğünüz gibi mouse imlecini eğer orta merkeze getirirseniz o size nereden çizeceğinizi yardımcı doğru oluşturuyor açıkçası merkezinden. Bu da gayet kolaylaştırıyor. Şöyle saçmaca bir çizim yapalım. Yani normal kalmasın. Şöyle bir çizim yaptım rastgele arkadaşlar. Şöyle şunu da. Evet. Böyle bir çizim yaptım ben. Şu an line komutundan çıktım ve artık aynalama işlemini yapabilirim. Mirror komutuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle burada line 49'u seçmiş. Yani 49. çizgiyi seçmiş. Ben burada sadece onu seçmek istemiyorum. Tüm parçayı seçeceğim. Şöyle hepsini seçersem eğer sol tıkla birlikte hepsini seçersem eğer işlemini gerçekleştirdim. Sol tarafta görmüş olduğunuz Mirror About kısmında diyor ki bana ne yöne yapayım, hangi çizgi doğrultusunda yapayım diyor. Bana yardımcı çizgini göster diyor. Ben de buraya görmüş olduğunuz yardımcı çizgimizi seçiyorum ve de aşağı doğru bir aynalama işlemi aynı mesafede gerçekleştirdi. Eğer ben bunu onaylarsam aynalama işlemim gerçekleşti. Bu komut gerçekten çok etkili oluyor çünkü siz buraya bunun gibi bir çizim yerine çok daha karmaşık, sürekli ölçü verdiğiniz, ince ayarları olan bir çizim yaptınız ve tekrar oraya çizmek bir hayli marifetli iş. O yüzden arkadaşlar mirror komutunu sıklıkla kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, son komutumuz olan yani bugün anlatacağım size son komutumuz ve bir o kadar da önemli liner doğrusal çoğaltma. Circular, bu da dairesel çoğaltma. Bu iki komut da gerçekten önemli. Hemen size nedeninden bahsedeyim. Şunu silelim yardımcı doğrumuzu. Bu çizim üzerinden de yapabiliriz. Liner komutuna geliyorum arkadaşlar. Liner komutu doğrusal çoğaltma. Yani benim seçeceğim. Hop, yanlış seçtik. Şöyle seçimlerime tıklıyorum. Tek tek. Şu şekilde tek tek seçimlerime tıkladım. Liner komutunun içinde. Görmüş olduğunuz gibi çoğaltma yaptı ama ben bunu biraz daha fazla bir çoğaltma olmasını istiyorum. 5 adet dedim. İç içe çoğaltma yaptı. Şöyle 10 milim uzaklıktan dolayı. Yani çok yakın mesafe. O yüzden de benim bunu uzaklığını arttırmam lazım. 30 milim dedik. Yeterli olmadı. 100 milim dersek eğer. Evet.
Gitgide artmaya başlıyor. Ben bu çoğaltmayı 3'e düşürdüm. Ve bunun da uzunluğunu 200 yaptım. Aradaki mesafeyi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar x ekseninde benim çizimi çoğaltmış oldu. Aynı zamanda ben bunu y ekseninde de yapabilirim. Sol tarafta görmüş olduğunuz sekmede. Y ekseninde bir tane gözüküyor. Ben bunu eğer 3 adet dersem y çizimde de işlem yaptı. Ama tabii ki de 10 milim uzunluğunda. 10 milim mesafesinde. Bunu da 200 yapalım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Y'de de çizim yaptı ve bir küp oluşturdu. 8 tane de çoğaltma yaptı. Ben bunu arkadaşlar yönlerini de değiştirebilirim. Bu tamamen size kalmış. İster sol kısımda görmüş olduğunuz mouse'la üstüne durduğum sekmeye tıklayarak sol tarafa alabilirim x eksenini. Y ekseninde ise aşağı doğru alabilirim. Ya da görmüş olduğunuz doğrular üzerinden de tıklayarak yönünü değiştirebilirim. Liner komutu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dairesel çoğaltmaya geçelim. Şöyle ekranımı temizliyorum. Dairesel çoğaltmaya geldim. Çizimimi çizdim. Çizimimi seçtim. Görmüş olduğunuz gibi orta merkezli bir daire oluşturdu. Geniş çaplı. Ve de 4 adet çoğaltma yaptı. Bu size kalmış derecesi. Şuradan 360 dereceymiş. 160 diyorum ben. Bu sefer eşitliği bozuldu. Sağ tarafa kaydı. Bu tamamen size kalmış. Çoğaltmayı da 8 yapıyorum. İç içe girdi bu sefer de. Şu şekilde arkadaşlar. Burada dereceye göre aralarındaki mesafeyi belirliyorsunuz. Ben bunu 90 yaparsam daha da iç içe giriyor. Şöyle 360 derece yapalım ki tam anlamıyla eşit bir çoğaltma yapsın. Çoğaltma işlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bugün anlattığım konular umarım etkili olmuştur sizin için. Line komutu, trim komutu, offset, mirror, liner çoğaltma, dairesel çoğaltma. Gerçekten çok yaygın kullanılan komutlar. Evde sıklıkla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol da alıştırma yapacağız. Kafanıza takılan bir konu olduysa eğer bana yorumdan ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.